Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. 100 gram 280 metre uzunluğu olan iplerden. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için şöyle küçük bir parça tekstil tipi lastik hazırladım anlatım yapmak için. Bu modelde ilmek sayısı 8 ve 8'in katları. Şöyle göstereyim. Artı 5. 8 ve 8'in katları artı 5. Bu lastikten de yapmak isterseniz kanalımda var. Yorumlardan isterseniz linkini bırakabilirim. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek ters. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi şöyle ikisini bir alarak sola doğru kestim. Düz örerek. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Sıramı modeli bir kez kurmuş oldum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim, tek ilmeğe düşürelim. Devamında 3 ilmek düz örelim. Tekrar aynısını yapıyoruz. 3 ters ilmek, 2 3 ilmek ters ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir şöyle aldım, düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 ilmek düz ördüm ve modeli bir kez daha kurmuş oldum. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı bitiriyorum. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek bakın düz olarak var. Bunları ters örüyorum çünkü haroşa yapacağım. 3 ilmek düzlerimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Yani sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra geldim bu 5 düz ilmeğe. Şu ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Yani 3 tersten sonra bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi yine sola doğru kesiyoruz. Devamında şimdi 2 düz ilmeğimiz kaldı. 3 ters ilmek, 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra 1, 2 ilmek düz. Şu kestiğim ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında şimdi bir düz ilmek ördüm. 3 ters, 2 düz, 1 artırma, 2 ilmeği düz örerek sola doğru keselim. Devamında bir düz ilmek. Sıra sonunda tekrar 3 ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Buradaki bakın ters düz olan ilmekleri bitireceğiz. Şimdi bu 2 ilmeği de keseceğiz. Düzleri bitirmiş olacağız. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ters ilmek. Daha sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Son kalan 2 düz ilmeğimin ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. 3 ters ilmek. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek sola doğru kestim. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sırayı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Hep bu 8 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 8. sıra arka yüzündeyiz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model. Çabuk ilerleyen, zevkli, sıkıcı olmayan modellerden. Bunu her türlü örgülerde de kullanabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın model böyle arkadaşlar. Bu lastikle de güzel oldu. Şimdi modeli ikinci kez kuralım ama birinci sırasını beraber yapalım. Ondan sonrasını videoyu anlamadıysanız eğer videoyu izleyerek tekrar kurabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli tekrar kuruyoruz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. 3 ters ilmekten sonra burada bakın 5 düz ilmeğimiz var. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 düz ilmek ördüm. 3 düz ilmek ördüm kesme işleminden sonra. Tekrar ediyoruz. 3 ters ilmek. 3 ters ilmekten sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra 1, 2, 3 düz ilmek ördüm. 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın modelin birinci sırasını kurduk. Tekrar kurduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Arka yüzünde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Farklı bir işlem yok. Model boyunca hep ters örülecek arka yüzünde. Ön yüzünde de şöyle eksiltmelerimizi bu tarafa doğru kaydırarak devam ediyoruz. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Şöyle bir parçada daha önce hazırladım. Bunu tekstil tipi lastik kullanmıştım. Bunda da hazır lastik. Şöyle hazır lastik uyguladım. İkisini de görmenizi istedim. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Bunun da anlatımı var kanalımda, bu hazır lastiğinde. Bunu da isteyen linkini bırakabilirim. Büyük parça küçük parça diye yazarsanız, lastik isterseniz eğer yani. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şöyle aralarda haroşalarımız olan güzel bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Her iki taraftan da gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz şu şekilde çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu modelle yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde bu modeli kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde de kullanılabilir. İstediğiniz örgüde kullanabileceğiniz güzel, yapımı kolay, çabuk ilerleyen modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.